Yargıda bomba gibi bir bölüm bizleri bekliyor. Ilgaz ve Ceylin bu defa geri dönüşü olmayan bir yola mı girecek? Bu konuda büyük sürprizler yaşanacak. Öldürülen Yiğit dosyasında ise herkesi şok edecek bir ihtimali var. Çınar ise Kadir Adarlı'nın ölümüyle hiç beklemediği bir yola girecek. Ve ayrıca Kadir Adarlı'nın ölümünde Kaya ailesinden biri şüpheli konuma düşebilir. Öte yandan Osman ve Zümrüt'le ilgili yaşanacak sürpriz sahneler herkes ekranları kilitleyecek. Birazdan tüm bunlardan ve kaçırmamanız gereken kritik detaylardan ve gelişmelerden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İlk olarak Ilgaz ve Ceylin ikilisiyle başlayalım. Mercan'ı bulduktan sonra evlilikleri gayet güzel ilerliyor derken sahneye eski sevgili Fırat'ın çıkmasıyla işler karıştı. Ilgaz bu durumu kıskanmakla beraber bir hayli rahatsız oldu. Ceylin geçmişte olanları Ilgaz'a birer birer anlattı. Ancak Ilgaz geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Ceylin'e bunu sindirmem lazım dedi. Aslında Ilgaz'ın sindiremediği şey eski sevgili değil, Ceylin'in değişmediği ve değişemeyeceği gerçeği. Çünkü Ceylin Ilgaz'a sen bilmeseydin hiç söylemeyecektim, saklardım ve bundan suçluluk bile duymazdın dedi. İşte Ilgaz'ı asıl rahatsız eden durum bu oldu. Çünkü Ceylin aslında hala aynı Ceylin. Her ne kadar değişmek için çabalasa da Yekta'nın da söylediği gibi içinde bir yerlerde gerçek kişiliği var ve bu zaman zaman gün yüzüne çıkıyor. Ceylin ve Yekta karanlık taraflarını kabullenerek yollarına devam edecekler. Ceylin ve Ilgaz'ın arası bir süre daha bozuk olacak. Fakat ayrılmaları beklenmiyor. Zor da olsa bunu aşmayı başaracaklar. Tabii bir de Mercan faktörü var. Konuk oyuncu olarak gelen Fırat karakteri ise 2-3 bölüm içinde diziden ayrılacak. Kısacası Ilgaz ve Ceylin'in ilişkisini dizinin afişindeki şu detayla bağdaştırabiliriz. Birbirlerine bazen arka dönüyorlar ancak ne olursa olsun elleri birbirlerine bağlı olarak kalacak. Bunların yanı sıra öldürülen Yiğit dosyası ile ilgili bomba bir ihtimalimiz var. Bildiğiniz gibi Yiğit bakkalın oğlu çıktı ve Cennet'le bakkalın ilişkisi ortaya çıkmış oldu. Bir ihtimal eğer Yiğit annesi Cennet'le bakkalın ilişkisi olduğuna dair bir şey gördüyse annesi veya babası tarafından öldürülmüş olabilir. Evet, bu ihtimal biraz acımasız oldu ancak eğer gerçek olursa tıpkı Fırat'ın Ilgaz'a söylediği gibi bu işin altından vay anasını diyeceğimiz bir durum çıkmış olacak. Şimdi gelelim diğer bomba ve sürpriz gelişmelere. Önceki videolarımızda Çınar'ın yeni arkadaşlarının kendi adalet sistemlerini kurduğunu ve hatta Kadir Adarlı'yı öldürebileceklerini altını çizerek analiz etmiştik. Durumlar aynen bu şekilde oldu ve artık Çınar için bambaşka bir yol başlıyor. Kadir Adarlı'nın ölmesini isteyen Çınar'ın isteği gerçek oldu ve üstelik bu isteğini kayda aldılar. Elbette bunun bir de karşılığı olacaktır. Derneğin başındakiler Çınar'dan bunun karşılığında kritik işler isteyebilir. Kısacası Çınar yine ve yeniden yeni belalara bulaşmış oldu. Bu süreçte Çınar'a yeni bir kız arkadaş geldi diyebiliriz. Diziye Dilan karakteriyle İlayda Elif dahil oldu. Dernekte tuttuğunu koparan ve elinden her iş gelen Dilan'la Çınar arasında bir bağ kurulacak. Öte yandan Kadir Adarlı dosyasına Efe Savcı bakıyordu ve şok edici ölüm sonrası Efe Savcı harekete geçecek. Bu konuda çok önemli bir detay var. Kaya ailesinden Merdan Dede bu dosyada şüpheli konuma düşebilir. Çünkü Kadir Adarlı yere düşüp öldüğünde elinden Merdan Dede'nin ona verdiği kalem düştü. Ayrıca Merdan Dede oğlunu öldüren Kadir Adarlı'yı hapiste ziyaret etmişti ve kağıda bir şeyler yazdırmıştı. Bu durum ortaya çıkınca doğal olarak Merdan Dede şüpheli durumuna düşebilir. Tabii bir de Kadir Adarlı'nın paralarına ulaşınca işler daha da karışabilir. Şimdi gelelim Osman ve Zümrüt'ün başrolünde olduğu sürpriz senaryoya. Aylin ile Osman'ın arası giderek açılıyorken Osman Zümrüt'e yakınlaşmaya başladı. Aylin'le bir iş bulup Osman'dan ayrılmaya karar verdi. İşte tam da bu noktada işler biraz karışacak. Zümrüt Osman'a daha şimdiden ılımlı davranmaya başladı. Aralarında yeniden bir ilişki başlayacak diyebiliriz. Fakat geçmişte Osman'la acı bir olay yaşayan Zümrüt Osman'ı peşinden koşturarak kendince bir intikam almak isteyebilir. Hatta Aylin'in yeni işinde Zümrüt'le karşılaşmaları da bekleniyor. Kısacası Osman, Aylin ve Zümrüt üçgeni yeniden başlıyor. Bu konuda bazı karakterler için geri dönüşü olmayan sürprizler yaşanacak. Diğer yandan Parla ise Çınar'ın yokluğunda ayrı bir eve çıkarak yeni bir hayat kurmak isteyecek ve bu yönde bazı sürpriz hamleleri olacak. Yeni ve sürpriz videolar gelmeye devam edecek. Videoları anında izlemek ve kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.